Kimlerin daha iyi ilişkileri varsa, bu dünyada kim iyi ilişki kurmuşsa onlar daha mutlu oluyorlar. Yani bu arada Ekber Şah hakkında bilmeyenler için söyleyeyim. Yani Türkiye'deki padişahlarla kıyaslarsak bir Fatih Sultan gibi biri yani. Aynen, değil mi? Yani Hindistan için o kadar büyük bir Evet, adam. Ekber Şah'ın Ekber ismi de zaten Ekber, en büyük. Bizim gerçek hayatta olmadığımızı, aslında hayatımızın bir rüya alemi olduğunu anlatan bir şeye ihtiyacımız var. Merhabalar. Hindistan Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuyla sizlerle birlikte kalbinin derinlerini keşfedebileceğimiz tasavvuf konuşmak istiyorum sizinle. Ve bu konudaki tasavvuf eğilimimiz Kerim Güç'le birlikteyiz bugün. Hoş geldiniz Kerim Bey. Hoş bulduk. Estağfurullah diyorum. Öyle. Keşke öyle olsak. Hocam, tasavvuf yoluna başlamadan önce neler yapıyordunuz? Nasıl bir hayatınız vardı? Niye yol dediniz? Niye bu yola başladınız? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Bize kısaca bir anlatır mısınız? Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tasavvuf benim hayatımın aslında bir tasavvufla uğraşan bir aileye doğma imkanı yaşamakla beraber oluştu. Sevgili annem, sevgili anneannem ikisi de tasavvuf öğrencileri. Kenan Rıfai'nin yolunda olan ve ondan eğitim almış kişiler. Dolayısıyla ben de o aileye doğmakla beraber böyle otomatikman böyle bir şansı elde etmiş oldum ama bir süre aslında tasavvuftan biraz kaçtım, korktum. Onun sebebi de mühendis olmanın getirmiş olduğu bir şey. Elektronik mühendisiyim ben. Elektronik mühendisi olmanın biraz böyle akılcılığı çok öne getirme noktası var. Fakat tasavvufta asıl bakılan şey kalp ve ona gerçekten iman edebilme özelliği. Biz biraz dualite ortamında yaşadığımız için hep böyle iyi, kötü, güzel, çirkin ve özellikle elektronik mühendis olarak bitler, 1-0 hayatımız onlarda ibaretti. Dolayısıyla bizim için ya bir şey vardır ya yoktur. Gri pek fazla olmaz. Mühendislerde genelde böyle, sen de tahmin ediyorum biliyorsundur. Halbuki hayat tamamen grilerden oluşuyor. Hiç siyah ve beyaz yok. Onu algılamak biraz uzun sürdü. Onun için bir Amerika geçmişim oldu. Orada ben IT ile uğraştım ve genelde dediğim gibi daha materyal bir hayat. Çok da sevdim o hayatı. İşte güzel arabalar, güzel evler falan derken biraz insan uyanmaya başlıyor. 25-26 yaşlarında, belki 30'a doğru yaklaştıkça biraz daha bu tip hayallerin, şu meşhur Amerikan rüyası üzerinde kurulmuş American Dream dedikleri rüyanın içerisinde belli bir süre kaldıktan sonra bunların bana artık çok fazla zevk vermediğini anlamaya başladım. Ve oradan sonra daha relasyon, yani ilişkilerle ilgili konular beni daha tatmin etmeye başladı. Amerika'da da öyle bir şansınız yok ne yazık ki. Çünkü her ne kadar dışarıdan çok güzel bir hayatınız varmış gibi görünse de aslında bu sizi tatmin etmiyor. Harvard'da yapılan bir araştırma okumuştum ben. 75 yıllık bir araştırma. Çok uzun, belki inanılmaz uzun süren, yani profesörlerin değiştiği bir araştırma. Bu araştırma mutluluğu arıyor. Yani mutluluk hangi şartlar altında elde edilir diye. Araştırmanın sonucu çok enteresan. Araştırmanın içerisinde para bir parametre, mal mülk bir parametre, sevgi bir parametre. Ama sonuç olarak onların bulduğu bu 75 yıllık araştırmanın sonucunda geldikleri nokta ilişki. Kimlerin daha iyi ilişkileri varsa, bu dünyada kim iyi ilişki kurmuşsa onlar daha mutlu oluyorlar. Dolayısıyla tekrardan tasavvufa dönüp birazdan fizikten böyle metafiziğe döndüğüm ve Türkiye'ye döndüğüm dönem itibarıyla hani Kürkçü dükkanına dönmek gibi bir şey oldu. Tekrar Kürkçü dükkanına geldik ve orada hakikaten aradığım şeylerin aslında o materyal hayattan çok daha farklı bir hayat olduğunu algıladım. Mesnevi'de bir hikaye var, benim çok seviyorum. Daha sonra Paulo Coelho'nun meşhur Simyacı kitabının da ana hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir kişi var, bir rüya görüyor, İstanbul'da yaşıyor veya işte o her hikayeye göre farklı değişiyor ama bizim bildiğimiz İstanbul'da yaşıyor ve bir rüya görüyor. Rüyasında bir hazine. Hazinenin peşinden koşturuyor. Birinci akşam, ikinci akşam, 5. akşam, 10. akşam artık karar veriyor ki bu hazine gerçek ve ben bunu bulmak durumundayım. Gördüğü rüya onu Mısır'a sürüklüyor ve Mısır'da gördüğü rüya üzerine görmüş olduğu rüyada olan şehre gidiyor. Orada bir kazı yapıyor. Tam hazineye ulaşacak. Yakalıyorlar onu, hapse atıyorlar. Ya burada böyle bir kazı yapılmaz. Orada bir gardiyanla karşılaşıyor. Gardiyan soruyor niye geldiğini. O da diyor ki işte ben bir rüya görüyorum. Mısır'da bir hazine var. Ben o hazinenin peşinde koşturuyorum. Gardiyan da diyor ki ben de her akşam aynı rüyayı görüyorum. Ama rüyamda benim gördüğüm hazine de İstanbul'da. Ya adam dönüyor İstanbul'da, hakikaten kendi evinin altında hazineyi buluyor. Şimdi bu çok metaforik bir hikaye ama şunu anlatıyor bize. Aslında hazine hepimizin kendi içerisinde. Ben buna coğrafik olarak da baktığım zaman hakikaten hazine İstanbul'daymış diye baktım.
ve oraya geri dönüş yaptım. Dolayısıyla hayatım bambaşka bir noktaya gelmiş oldu. Harika. Şimdi merak ediyorum hocam. Siz İstanbul'a geri döndüğünüz zaman yani veya özellikle annenizin zaten bu konuda destek olduğunuzu söylüyorsunuz. Yani bu yolculukta annenizin yeri nasıl oldu sizin için veya Kenan Rifai Mektebin nasıl bir önemi var? Bundan da biraz bahsetmek ister misiniz? Evet, aslında mektep zor bir mektep. Şimdi tasavvufun genel bakışında çeşitli okullar var. Bu okullar ekol dediğimiz, okul aynı kökenden geliyor zaten. Ekoller Allah'a giden yollarda çeşitli doktrinler izliyorlar. Mesela Mevlevi ekolü bizim en beğendiğim, en sevdiğimiz ekollerden biri. Anadolu irfanını çok iyi anlatan ekollerden biri. Onun metodolojisi aşktır. Yani diyor ki Hazreti Mevlana diyor ki aşk öyle bir şeydir ki bir hükümdardır, kalp de bir saraydır. Hükümdar saraya girdi mi başka bir hükümdarı orada bırakmaz. Ne kin hükümdarı kalır, ne işte haset hükümdarı kalır, ne nefret hükümdarı kalır. Bunların hepsinin kafasını keser. O kafası kesildikçe de sadece ve sadece aşk oraya gelir ve orayı o yönetir, kalbi o yönetir. Bu bir doktrindir. Mevlevi doktrini bunun üzerinedir. Kenan Rifai doktrinini temsil ediyor. Bu doktrinde biraz daha farklı olarak Ahmed Rifai'den gelen bir doktrin. O da diyor ki ben Allah'a giden yollarda birçok kapı gördüm. Bu kapılar genelde çok kalabalıktı. Bu kalabalığın içerisinde en kalabalık olmayan, en az insanın olduğu yola girdim. Oraya da baktım ki üzerinde yokluk yazıyor. Çok zor bir şey yokluk. Aslında temel olarak hepsi aynı şeyi, aynı prensibi belirliyor. Nefsimizi gerçek manada yok etmek ve nefsi ruha dönüştürmek. Bunun için dediğim gibi değişik metodolojiler olması itibarıyla biz bunu daha çok benimsedik. Temel amacımız kendi nefsani ve egosal bakışımızı biraz daha törpülemek suretiyle onun içerisinde kendi ismimizi aslında aşikar etmek. Çünkü bizim inanışımıza göre Kur'an'da geçen ben ruhumdan ruh üfledim. Her insana bir ruh üfledim. Buradaki ruhu biz Allah'ın isimlerinden bir tanesi olarak algılıyoruz ve Allah'ın herkese bir isim verdiğini, kendi isminden bir isim sağladığını anlıyoruz ve o ismi bizi ilahi yapan her insanın bir beşeri özelliği var, bir de ilahi özelliği var. Ne zaman ki biz beşeri özelliklerimizden kurtulup gerçek manada ilahi özelliğimizi aşikar edersek o zaman Allah'a kavuşmuş olduğumuzu düşünüyoruz. Bunun için bir çalışma var. Bu çalışmada dediğim gibi farklı ekollerde, mesela bizim ekolümüzde daha çok sohbet üzerine. Ne kadar sohbet yaparsak o kadar o Allah'la olan iletişimimizi sağlayan kalp organımızın üzerinde bir pas var. O pası devamlı temizlemeye çalışıyoruz. Perde kaldırıyoruz. Sürekli aynen. Bu nasıl oluyor? İşte ibadetlerle oluyor, zikirle oluyor, Allah'a yaklaşmakla, onunla beraber olmakla, sadece ona konsantre olmakla ve en önemlisi tabii sohbetle devamlı hatırlatmakla oluyor. Bu bizim temel çalışma metodumuz. Biraz da geri alacağım size. Yani çünkü eminim çok derin bir konu. Çok fazla bilgili insanlar da vardır. Ama benim gibi biraz da olmayan, Estağfurullah. daha çok spiritualizmi uzaktan tanıyan insanlar için soracağım. Aslında tasavvuf derken neyden bahsediyoruz tam olarak? Yani İslam'ın öğretilerin neresinde duruyor? Yani tasavvuf derken nasıl tanımlamak istiyor? Bir hal mı, bir yol mu? Çok güzel bir soru çünkü burada yanlış anlaşılan bir şey var. Genelde tasavvuf farklı bir dinmiş gibi anlatılmaya çalışılıyor ama tasavvuf İslam'ın içerisinde daha derin manaya bakmaya çalışan bir düşünce sistemi. Mesela ben bunu genelde anlatırken Kur'an'ın ilk suresi malum Alak suresi. Peygamber Efendimiz'e Kur'an indiği zaman oku değil mi? Benim bildiğimiz ikra. Allah'ın adıyla oku. O seni bir kan pıhtısından yaratmış. Yani Türkçe en azından çevrilimi böyle. Biz bu kelimeyi alak kelimesi olarak alıyoruz. Yani orada kullanılmış olan kelime alak. Alak her ne kadar Türkçe'ye çevrilirken biyolojik bir manada çevrilmiş olsa da yani bir kan pıhtısından, bir ceninden bahsetmiş olsa da aslında alak daha çok alaka, sevgi, ilgi gibi konuları içeriyor. Şimdi buna dışarıdan baktığımız yani zahiri manada veya bugünkü kelimesi olarak egzoterik olarak baktığımız zaman daha çok biyolojik manada ifade ediyoruz. Ama içeri doğru indikçe yani batiniye veya ezoteriğe doğru indikçe biraz daha farklı manalar işin içerisine çıkıyor. İşte sevgi kan pıhtısından farklı bir mana içeriyor. Tasavvuf biraz daha buna bakıyor. Yani biyolojik manasına değil ama daha çok iç manasını incelemeye çalışıyor. Yoksa İslam'dan farklı veya İslam'la ilgisi olmayan bir şekilde bunu kesinlikle düşünmüyor. Çünkü
tasavvufun ilk çıkış noktası aslında Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis üzerinden ortaya çıkıyor. Buna Cibril hadisi, Cebrail'in hadisi ifadesi kullanılıyor literatürde. Peygamber Efendimiz'e 3 tane soru sorduğu Cebrail'in anlaşılıyor. Birincisi İslam nedir? İkincisi iman nedir? Üçüncüsü ihsan nedir? Hazreti Peygamber İslam konusunu anlatırken işte 5 tane özellikten bahsediyor. Kelime-i şehadetten başlayıp hacca kadar giden o bildiğimiz 5 sütundan bahsediyor. Daha sonra iman konusunda bu sefer imanla ilgili bildiğimiz o işte kitaplara iman, meleklere iman, Amentü'de geçen anlatılan konuyu anlatıyor. Son soru olarak ihsan, daha yani çok üzerinde durulmamış bir kavram. İhsan sorulduğu zaman kendisine Cebrail tarafından o da şu cevap veriyor. Diyor ki biz Allah'ı göremeyiz ama Allah bizi her an görür. Biz o bilinçle eğer davranırsak o zaman ihsanı gerçekleştirmiş oluruz. Yani her an Allah tarafından görünüyor olmanın bilincinde olarak yaşamak ihsandır. İslam fıkıhın çıkış noktasıdır. İman kelamın çıkış noktasıdır. İhsan da tasavvufun çıkış noktasıdır. Aslında her biri bir bilime evrilmiş. Dolayısıyla aslında farklı bir bilim değildir. İslam'ın içerisinde olan bilimlerden bir tanesidir tasavvuf. Bu şekilde daha özetleme. Teşekkür ederim. Şimdi tasavvufa girmek mi oluyor? Nasıl oluyor? Yani bir tasavvuf çağrısı mı geliyor bize? Şöyle, yani bir kere şunu söylemek lazım ki Müslüman Müslümandır. Müslümanın tasavvufla ilgilenmesi, kelamla ilgilenmesi, fıkıhla ilgilenmesi şart değildir. Öyle bir şart yoktur. Sadece bu konuda kendini geliştirmek isteyen insanlar belli konularda kendini geliştirebilirler. Fıkıh konusunda yani kurallar konusunda, kanunlar konusunda kendini geliştirebilirler. Hadis konusunda geliştirebilirler. Kelam yani inanç konusunda geliştirebilirler. Bir de tasavvuf konusunda geliştirebilirler. Her biri kendine ait bir daldır. Biz daha çok tasavvuf konusunda gelişmeyi uygun gördüğümüz için bu konuyla ilgili eserleri okuyoruz veya bu konuyla ilgili o ekolün gerektirdiği işleri yapıyoruz. Tasavvufa girmek aslında tasavvufun özelliği şu: bir inisiyasyon gerekiyor. İnisiyasyonla kastimiz bir hocanın olması, bir mürşit dediğimiz irşad eden yani öğreten kişinin olması. O mürşidin belli adımlardan geçmiş olması ki biz buna seyri sülük diyoruz. Seyri sülük hareket halinde olmak. Seyir de sülük de ikisi de aynı manaya geliyor. Bir hareket halinde olmak, bir yolda olmaktan bahsediyor. O hoca bize belli doktrinler üzerinden belli şeyler öğretiyor. Ne öğretiyor? Allah'a yaklaşmak için, Allah'la irtibatta olmak için belli kurallar var. İşte bunlardan biraz evvel bahsettiğimiz gibi zikir, yani Allah'ı zikretmek sadece Allah'ın adını söylemek değil. Zikir çok kapsamlı bir anlatım. Onu anmak. Çünkü ne diyor Kur'an'da? Her şey, bakın herkes de demiyor, her şey beni tesbih eder. Yani devamlı aslında la ilahe illallah diyen bir orkestra var bu dünya üzerinde. Biz onu duyamıyoruz, onu duymaya çalışıyoruz. Bu temel olarak bir metot. Biraz evvel bahsettiğim ikinci metot ibadetler. Allah'ın bize vermiş olduğu bazı ibadetler var. Bunlar özellikle namaz gibi, oruç gibi. Bunların da temel anlamı bana göre bizi hayvanlardan ayıran bir özellik var. Beynimiz malum sürüngen beyin, duygusal beyin ve en sonunda ön beyin dediğimiz 3 bölümden oluşuyor. Hayvanlarda da duygusal beyin ve sürüngen beyin var ama iş ön beyine geldiği zaman bu insanda olan bir özellik. Ön beyinde nasıl bir alan? Bizim aslında düşüncelerimizin olduğu, bizim bir yere doğru yöneldiğimiz, işte reasoning dediğimiz, İngilizce'de reasoning dediğimiz olayı yapma, bana göre de vicdan noktası. O nasıl gelişir? Bebeklerde bir şey vardı, test vardı, bilmiyorum gördünüz mü? Çocuklarda daha doğrusu bir kurabiye testi diye bir test. Kurabiye verirler çocuklara, derler ki sen bu kurabiyeyi alırsan ikinci bir kurabiye daha vereceğim sana. Bunu yemezsen 5 dakika beklersen sana ikinci bir kurabiye vereceğim. Çocuklar hiç bunu başaramazlar. Hepsi hemen o kurabiyeyi yerler, ikinciyi bekleyemezler. İşte bu aslında çocuklarda ön beynin daha henüz gelişmediğini gösteriyor. Neden? Hazzı erteleyemiyorlar. Halbuki ön beynin temel hedeflerinden biri, istediğim zaman ben hazzı ertelerim. İstediğim zaman yemeyebilirim. Bu onun özelliklerinden biri. Mesela oruç buna hitap eden bir ibadet şekli. Çünkü biz oruç sırasında yemiyoruz, içmiyoruz, işte başka insanlara kötü şeyler söylemiyoruz. Bunlar gibi özelliklerin hepsini erteleyebiliyoruz. Hazzımızı erteleyebiliyoruz. Bunun gibi namaz da bir meditasyon şekli. Meditasyonla kastımız aslında Allah'la
yaratıcıyla bir irtibatta olma noktası. Başka her şeyle irtibatımızı kesiyoruz. Sadece onunla irtibatı sağlıyoruz. Bu da aslında bir ön beyin geliştirme egzersizi. Başka bir ön beyin geliştirme egzersizi zekat vermek. Zekat aslında kendinden verebilme özelliğini bize gösteriyor. Dolayısıyla bunların hepsine baktığımız zaman, bütün ibadetlere baktığımız zaman İslam'da hepsi aslında bizim hayvanlardan farklılaştırdığımızı gösteren o ön beyimizin geliştirme araçları. Dolayısıyla bu açılardan baktığımız zaman bunlar da biraz evvel bahsettiğim zikir gibi bizi Allah'a yaklaştıran noktalar. Üçüncü aracımız sohbet. Sohbet de aslında hatırlatma. Çünkü insan kelimesine baktığımız zaman, etimolojisine indiğimiz zaman iki tane kelimeyle karşılaşıyoruz. Arapça iki kelimeden oluştuğunu düşünüyoruz. Biri nisyan, yani unutkan demek. Biri de munis, yani bir ortama hızlıca uyum sağlayabilen demek. Bu özellikleri sağlayabilmesi için insanın çabucak unutması lazım. Mesela insanda şöyle bir özellik var. Hayvanlardan veya diğer varlıklardan ayıran özellik. Öleceğimizi bilen tek varlık biziz. Başka hiçbir varlık öleceğini bilmiyor. Eğer bunu hayatımız boyunca unutmazsak eğer, o zaman hayatta kalma ihtimalimiz yok. Onun için Allah bizi unutkan olarak yaratmış. Fakat unuturken başka şeyleri de unutuyoruz. Tasavvuf diyor ki biz Allah'la beraber ilk olduğumuz zaman ruhlar alemindeyken o bize ben sizin Rabbiniz değil miyim diye bir hitapta bulundu. Biz de hepimiz bütün ruhlar olarak dedik ki evet sen bizim Rabbimiz. Allah'la o zaman bir anlaşma yaptık diyor mutasavvıflar diyorlar ki anlaşmamızın şeyi şu, şartları şu. Sen bana burada Rabbim dedin. Git bakalım unutkanlık yapacağım bir yerde de aynı şekilde bana Rabbim diyebilecek misin? Bunu göster. Biz bu dünyaya indiğimiz zaman şehadet alemi dediğimiz bu dünyada tekrardan onu hatırlamaya çalışıyoruz. Çünkü özellikle rasyonel bilgide Sokrat'ın ilk kurucusu, bu işin Sokrat, diyor ki Eflatun'la konuşmasında bildiğim tek şey aslında hiçbir şey bilmedim. Meşhur lafı. Biz bunu sadece buraya kadar biliyoruz ama aslında Eflatun'la bir konuşması bu. Eflatun diyor ki eğer biz bilemeyeceksek nasıl öğreneceğiz? Ben senin öğrencinim. Ama hiçbir şey bilemeyeceksek nasıl öğreneceğiz? O zaman Sokrat şu muhteşem şeyi kullanıyor, tabiri kullanıyor. Diyor ki gel beraber hatırlayalım. Şimdi çok net bir şekilde bize bunu anlatırken şunu demek istiyor. Bilgi aslında bizim içimizde. O bilgiyi dışarı çıkarmak lazım. Ona da biz keşfetmek diyoruz. Çünkü hani bir şey icat edersiniz, icat ettiniz sıfırdan bir şey icat edersiniz. Ama keşif sıfırdan olan bir şey değildir. Orada bir örtü vardır, o örtüyü açmakla alakalıdır. İşte tasavvufun amacı devamlı bizim o dünyadayken yani ruhlar alemindeyken örtüsüz olan o dünyamızı bu dünyada örtülü olan bir dünyaya geldiğimizde açmaya çalışmak. Sohbet, riyazat, zikir, ibadet bunların hepsi o örtüleri aslında açıp tekrardan onu hatırlayabilmemiz için. Temel olarak şeyimiz bu. Maşallah. Şimdi bahsettiğiniz hocam o kadar çok kurallar var gibi geldi bana bir şeklinde. Bir taraftan da bakıyoruz yani bütün bunlar uygulamak şart mı böyle bir hayat şeyimiz içerisinde? Çok güzel bir soru. Diğer tarafta bakıyoruz tasavvuf çok romantize ediliyor mesela. Yani bu arasındaki dengeyi nasıl sağlayabiliriz? Çok doğru. Tasavvuf bir dengeler bilimidir aslında. Bu bilimin en altında şeriat vardır. Şeriat bugünkü manada biraz yanlış anlaşılan bir kelime. Şeriatın temel manası yol demektir. Kendi manası itibariyle yol demektir. Burada nedir söylenilen yol? Aslında Allah'ın bize vermiş olduğu bir takım kurallar var. Bu kurallar hani öyle çok büyükmüş, çok fazlaymış gibi geliyor aslında değil. Hani Yahudilikte Hazreti Musa'ya gelen 10 emir dediğimiz, daha sonra Peygamber Efendimiz'e İsra suresinde gelen 12 tane emir. Aslında çok basit emirler. İşte öldürmeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, başkasının hakkına girmeyeceksin, yalan yere şahitlik etmeyeceksin, komşunun şeyine bakmayacaksın, kötü gözle bakmayacaksın. Bunların hepsini baktığın zaman 12 tane topu aslında kural var. Bu kuralların hepsine uyduğunuz zaman şeriatı otomatikman yerine getirmiş oluyorsunuz. Bunun üzerine bir tarikat diye üzerine ayrı bir katman konur. Bu katmanda aslında biraz evvel söylediğimiz şeyleri bir yola çevirmek. O yol bir ekol üzerinden bunları gerçekleştirmek. Bu da bir okul gibi. Hani Robert Kolej vardır, İstanbul Erkek Lisesi vardır, Üsküdar Amerikan vardır, Fen Lisesi vardır. Hepsinin kendine göre bir öğretim sistemi vardır. Ama ne öğretirler? Sonuç olarak amacımız ortaokuldan liseyi geçirmek, oradan da üniversiteye gelmek. Hepsi bu amaçla bir şey sunar, bir bilgi yumağı sunar ama hepsinin farklı ekolleri vardır. Bu ekolleri bir yere oturtmak. Şeriat, üzerine bu yol, en üzerine de hakikat dediğimiz üçüncü bir katman gelir. Hakikatte de bu öğrendiklerimiz hepsini hayatımıza
uygulamaya başlarız. Aslında ben Kur'an ve peygamber Hazreti Muhammed'i bu açıdan değerlendiriyorum. Kur'an ve Hazreti Muhammed'in ikiz olduğuna inanıyoruz. Ve bu ikizlik şöyle bir şey. Biri teoriyi ortaya koyar, öbürü pratikte bunları harekete geçirir. Bunun gibi nasıl ki biz şeriatta bir takım şeyler öğrendik, tarikatta üzerine koyduk ama hakikat gerekli ki biz onları hayatımıza uygulayabilelim. Çünkü hayata uygulanamayan bilgi gereksiz bilgidir. Bu aslında temel olarak. Hocam peki tasavvuf mesela Hindistan'a ne zaman geldi? Nasıl, kimin tarafından etkili oldu? Oradaki pirler kimler? Bunlardan biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii Hindistan çok önemli bir yer. İslam coğrafyası açısından çok önemli bir yer. O zamana kadar genelde Sufiler batıya doğru, yani Medine'den daha çok batıya doğru ilerlemişler. Hani Irak'ta bir Abdülkadir Geylani Ahmed Rıfai Hazretleri var. Endülüs'e gittiğimiz zaman bir İbn Arabi var. Maghrib'e gittiğimiz zaman işte farklı mutasavvıflar var. Mısır'da Bedeviye, Desukiye gibi önemli tasavvuf büyüklerimiz var ama doğuya giden genelde çok fazla tasavvuf büyüğü yok. Bir kişi Muhyiddin Çişti Hazretleri kendisi Mekke'de bir tavaf yaparken kalbine bu doğuyor. Yani doğuya gitmesi ve Hindistan coğrafyasına gitmesi doğuyor. Aynı şekilde ikinci bir isteği daha oluyor. Diyor ki ben öyle bir yere gideyim ki orada Medine'den sonra en fazla yemek dağıtabileceğimiz, su dağıtabileceğimiz bir yer olsun. Yani kalbinden böyle bir şey geçiriyor. Ve bu gerçekleşiyor. Muhyiddin Çişti Hazretleri Hindistan'da Delhi'nin daha kuzey batısına doğru olan Ajmer şehrine geliyor. Ve Ajmer şehrinde önce tabii Hindu düşüncesiyle karşı karşıya kaldığı için bir Müslümanın tabii orada barınması biraz zor. Fakat güzel bir insan olması itibariyle çevresine insanlar bir anda dolmaya başlıyorlar. Ve oradaki racalar bundan negatif olarak etkileniyorlar. Tabii haliyle böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarını düşünüyorlar. Ve onların, yani çiştilerin suyunu kesmeye çalışıyorlar. Muhyiddin Çişti Hazretleri'ne rivayet edilir ki elinde o ırmağa değdirip bütün suyu eline aldığı ve sadece çiştilere verebilecek bir pozisyona gelmesine rağmen işte o racaların bu durumdan özür dilemeleri, ona tekrardan bu suyu kendilerine vermesini rica etmeleri sonucunda tekrar suyun dağıldığı söyleniliyor ve o dönem içerisinde birçok insan da Müslümanlığı kabul ediyor ve Çişti tarikatının bir üyesi oluyor. Bugün de günümüzde Ajmer en çok Medine'den sonra en çok imaretin yapıldığı, yani yemek dağıtılan yer olarak ifade ediliyor. Tabii orada şöyle bir özellik de var. Hangi dinden olduğu, hangi coğrafyadan olduğu önemli değil. Ne olursa olsun, kim olursa olsun onun dininin de kabul edebileceği yemeklerin dağıtıldığı, yani vejeteryan bir yemeğin. Malum Hinduların işte bir inekle ilgili hassasiyetleri var. Öyle bir yemek dağıtmıyorlar. Müslümanların domuza karşı bir hassasiyetleri var. Öyle de bir yemek dağıtmıyorlar. Vejeteryan bir yemek dağıtıyorlar. Ve orada önemli kişilerden biri Ekber Şah, Babür Sultanı. Babür dediğimiz zaman da farklı bir Moğol gibi anlaşılıyor. Mongols deniyor. Aslında bir Türk hükümdarı. Malum Türklerden geldiği bir hükümdar. Kendisi orada öyle bir kazan yaptırıyor ki, o muhteşem büyük bir kazan. O kazan halen bugün devam ediyor ve Medine'den sonra hakikaten en çok yemek verilen, bugün rakamlar 40 bin 50 bin arasında, yani 40 bin 50 bin kişiye yemek verilen bir yer olarak kendini gösteriyor. Ve o dönemden, binli yıllardan bugüne kadar, yani 1000 yıl kadar olan bu süre içerisinde her gün orada bu kadar miktarda yemek çıkıyor. Bu tabii muhteşem bir özellik ve Muhyiddin Çişti'nin vizyonuyla alakalı bir özellik. Tabii ki bu kişiler kendilerinin inisiyatifiyle hareket etmiyorlar. Peygamber Efendimizin onlara vermiş olduğu yol üzerinden hareket ediyorlar. Biz bu şekilde inanıyoruz en azından. Onun da görevi aslında Müslümanlığı doğuya doğru taşıyabilmek. Bugün günümüzde baktığınız zaman Çişti tasavvuf hareketi diğer tarikatlara göre en fazla müridi olan, en fazla öğrencisi olan, talebesi olan tarikat olarak kendini gösteriyor. Bu tabii Hindistan'da olmasının özel bir durumu var. Çünkü Hindistan zaten çok popülasyon olarak çok büyük bir yer olması itibariyle. Burada da öyle insanlar olması çok doğal. Birçok insanı etkilemiş Çişti hareketi. Mesela Hindistan'ın en önemli müzisyenlerinden biri A.R. Rahman. Kendisi önce Hindu... Oscar ödüllü. Oscar ödüllü değil mi? Evet. O meşhur filmiyle Slumdog Slumdog Millionaire'in Millionaire'in Ceyhun yapmış olduğu şarkısıyla
Jai şarkısının da bestecisi. O dönem içerisinde Hindu kendisi fakat Çiştilerle tanıştığı zaman Müslümanlığa dönüyor. Bugün de en önemli Sufilerden bir tanesi. Sufi müziği yapan kişilerden bir tanesi. Dolayısıyla birçok insanı da aslında dünya çapında etkilemiş. Her ne kadar biz İstanbul'da veya Türkiye'de çok fazla bilmesek de bu tasavvuf hareketini, dünya üzerinde dediğim gibi en yüksek rakama ulaşmış tasavvuf hareketi. Kesinlikle. Bir şeyi düşünüyorum şu anda. O Çişti hareketini Değil mi? Ne yaptığı kadar rakamlar düşünüyorum. rakamlar. Yani 50 bin kişi dediğiniz bir Galatasaray stadyumu düşünün şu Stadyumunu an. evet gün içerisinde Ve her oraya gün giden bu her kadar gün kişiye yemek yapmak, yani bunun için, yani bir belediye olarak düşünsek bile bir süre sonra devam edemeyecek bir durumda aslında yani. 1000 yıldır devam eden ve orada bir vakıf var. O vakıf her zaman destekleniyor. İnsanlar onu destekliyorlar çünkü güveniyorlar böyle bir vakfa ve o vakıf bütün hayatını buna adamış. Binlerce, 1000 yıldır buna adanmış bir hayattan bahsediyoruz. Bir de 1000 yıldır diyorsunuz, aslında şeyden bahsediyorsunuz, yani Mevlana'dan da önce tasavvuf Hindistan'a girmiş olarak Tabii, anlıyoruz tabii, burada. tabii. Yani Hazreti Mevlana'dan önce zaten tasavvuf hareketlerine baktığımız zaman Peygamber Efendimizin hicretinden 200 yıl sonrasında tasavvuf hareketleri daha canlanmaya başlıyor. Biz bunu 3 bölüme ayırıyoruz. Zühd dönemi diyoruz tasavvufta. Daha sonra tasavvuf dönemi ve tarikatlar dönemi. Tarikatlar dönemi 1060'larda, 1050'lerde. Yani Abdülkadir Geylani, Ahmed er-Rifai Hazretleri Irak'ta, Bedevi Hazretleri, Desuki Hazretleri Mısır'da, Ebu Medyen Magrib'de yani Fas'ta veya Endülüs'te İbn Arabi Hazretleri 1100'lü yıllarda düşüncemiz 1000'li yıllardan 1200'lü yıllara kadar. 1200'de de zaten Hazreti Mevlana geliyor. Muhyiddin Çişti Hazretleri bunun öncülerinden. Yani nasıl ki Ahmed er-Rifai Hazretleri 1000'li yıllarda oradayken kendisi de Hindistan'da 1000'li yıllarda. Anladığım kadarıyla herhalde Yunus Emre'nin konuştuğu gibi, yani onun yazdığı şiirler gibi, yine Hindistan'da bunun gibi insanlar vardır mutlaka diye biliyorum yani. Tabii. Muhyiddin Çişti Hazretleri'nin takip eden birçok önemli kişi var. Mesela bunlardan biri Bibi Fatma. Bibi Fatma bir kadın. Aynı zamanda kadının da bir lider olduğu bir yer olarak kendini gösteriyor. Türklerde bu çok vardır zaten. Türk şeylerinde çok görebiliriz bunu. Fazla hani bizim dışarıdan çok bilmediğimiz şeyler aslında. Kadınların tasavvufi alanda biz sadece Rabia Hazretlerini biliriz ama mesela Hindistan'da böyle bir düşünce sistemi oluşmuş. Bunun gibi çok insan var şeylerini bilmediğimiz. Çişti Hazretlerinin devamında olan kişiler de özellikle bu Babür İmparatorluğu'nun kendilerine Mongols diyorlar ama Mongols dediğimiz sanki Moğollarmış gibi anlıyoruz. Halbuki bir Moğol İmparatorluğu değil, Babür Şah. Bir Türk İmparatorluğu bu. İngilizlerin Hindistan'a gelinceye kadarki 1800'lere kadarki dönemde bu Türk İmparatorluğu devam ediyor. Ta ki 1800'lere kadar. Bu dönem içerisinde de Çişti hareketi hep devam etmiş ve ne yapmış? Oradaki hükümdarlar, Türklerde de vardır, bu Osmanlı'da da vardır. Her hükümdarın bir hocası olur. Bir tarikattan bir hocası olur. İşte Fatih'in nasıl Ebu Vefa Hazretleri olduğu gibi her padişahın da kendine ait bir manevi danıştığı kişi olur. Çişti grubu da aynı şekilde bu Babür Şahlara hocalık yapmış. Mesela bunlardan bir tanesi Selim Çişti Hazretleri. Selim Çişti Hazretleri de bu Ekber Şah döneminde bir hoca olarak kendini gösteriyor. Ekber Şah'ın şöyle bir sorunu var. Ekber Şah çok büyük bir devlet adamı. Fakat çocuğu olmuyor. Belli bir süre sonra gitmek zorunda kalıyor bu manevi lidere. Ve Selim Çişti Hazretleri'ne soruyor yani benim çocuğum olmayacak. Çünkü çocuk olmazsa bitiyor. Hanedan tükeniyor. Selim Çişti Hazretleri de diyor ki senin alın yazına baktım orada çocuk gözükmüyor. Ancak senin kaderini değiştirebileceğin tek şey hizmet. Yani öyle bir hizmet yapacaksın ki o hizmet sonucunda senin Allah tekrar çocuk yapmana izin verecek. Ekber Şah da Tac Mahal'in olduğu mekan, o zaman Tac Mahal yok tabii. Kendisinin torunu yapıyor Tac Mahal'i. Yer olarak Agra'dan Acmer'e bir yolculuk yapıyor. 40 günlük bir yolculuk. Çok uzun bir yolculuk aslında. Şimdi 2,5-3 saatte gidilen bir yol ama o zaman o dönem içerisinde 40 gün. Ve 40 gün içerisinde her 10 günde bir imaret yaptırıyor. Yani imaret dediğim bir kervansaray yaptırıyor. Ki buradan insanlar Acmer'e kadar gidebilsinler. Acmer onun için sanki bir manevi alan olarak kendini gösteriyor. Muhyiddin Çişti Hazretlerinden dolayı. Ve burada Ekber Şah üzerinde çok basit bir kıyafetle gidiyor. Ve 40 gün
bir padişah olmasına rağmen, bir sultan olmasına rağmen pejmürde kıyafetlerle gidiyor ki sanki bir esirmiş gibi, bir köleymiş gibi gidiyor. Ve ne yapıyor? Orada egosunu vermiş oluyor, nefsini bırakmış oluyor. Ve en sonunda Acmer'e geldiği zaman orada işte o büyük kazanı yaptırtıyor. Ve o kazanı yaptırdıktan sonra da kendisine çocuk bağışlanıyor. Allah'ın ona bir çocuk bağışladığı ifade ediliyor. Onun da torunu olarak onun çocuğunun çocuğu da zaten Cihan, Şah Cihan ve o da Tac Mahal'i yapan kişi. Bu açılardan baktığımız zaman şunu görüyoruz ki bu padişahların veya bu sultanların hocalarının hep onlara aslında manevi bir rehberlik yaptığını. Sonra tabii Ekber Şah'ın bir de negatif bir durumu var. O da şöyle düşünüyor. Karısı Hindu ve evlendikten sonra Hindularla Müslümanları birleştirmek amaçlı bir din projesi ortaya koyuyor. Buna ilahi din, Dine ilahi diye Dini ilahi diye bir proje ortaya koyuyor. Tabii ki bu olacak bir şey değil. çok tutmadı zaten. Çok tutmadı. Hemen İmam-ı Rabbani Hazretleri o dönemin de önemli, bu sefer Nakşibendi tarikatının üyesi olan İmam-ı Rabbani Hazretleri hemen buna karşı çıkıyor. Ve diyor ki böyle bir şey yapılamaz. Yani Hristiyanlıktan bir parça alalım, Müslümanlıktan şunu alalım, Hindulardan bunu alalım. Böyle ortaya karışık eklektik bir din olgusu ortaya çıkartalım dediği zaman da İmam Rabbani orada dur diyor ve meşhur mektubatını yazıyor. O da önemli bir tasavvufi eser. Çünkü şunu söylüyor, birlik çok önemlidir ama birliğin içerisinde herkes ferdiyetini korumalıdır. Yani herkes kendi kültürünü korumalıdır. Onun birlik anlayışı, yani İmam Rabbani'nin birlik anlayışı Ekber Şah'ın birlik anlayışından çok farklı ve tabii İmam Rabbani kazanıyor o düşünce sistemi. Yani bu arada Ekber Şah hakkında bilmeyenler için söyleyeyim. Yani Türkiye'deki padişahlarla kıyaslarsak bir Fatih Sultan gibi biri yani. Aynen, değil mi? Yani Hindistan için o kadar büyük bir Evet, adam. Ekber Şah'ın çok, Ekber ismi de zaten Ekber, en büyük. Aynen. Bugüne kadar hatta onun hakkında filmler çekilir, diziler yapılır. Yani bir Ekber dediği zaman herkes bir hazır ola bugünü bile geçebiliyor. Aynen. Çok önemli bir şahıs. Ama İmam Rabbani'nin de onunla karşı karşıya geldiği önemli bir şeyle, o mektubat tasavvufi metinlerde çok net bir şekilde gözüküyor. Evet. Ya bugüne kadar devam ettiğimiz bir şey de var aslında. Dediğiniz gibi E.R. Rahman gibi bir sufi şarkıcı diyebiliyoruz yani aslında. Onun yaptığı şarkılar bile bizim için çok müthiş şarkılar. Arada sürekli takıp arabada da dinliyoruz. Değil mi? Aynen, Doğru. müthiş şeyler oluyor. Etkisi ne kadar önemli? Yani öyle bir insanın çarpan etkisi var. O kişinin kalben böyle bir manevi topluluğa üye olması da birçok insanı otomatikman etkiliyor. Nizamuddin Avliya diye bir zatımız var, çok büyük. Aynı şekilde Amir Kusrav gibi bir şarkıcı var. Yani Yunus Emre'yle kıyaslıyoruz biz ona. Yani bu tarzı isimler Sufizmi bugüne kadar Hindistan'da devam ettirdiğini Kesinlikle düşünüyoruz. Evet. Yani oldukça bütün dinleri içeri saklayan, bütün dinleri içeri giden, yani Nizamuddin Avliya'nın dergahına bugün mesela hem Hindular da gidiyor, hem Sihler de gidiyor, Hristiyanlar da gidiyor. Herkes gidip tek Allah'a dua edip gelen bir şey başardılar aslında orada. Peki merak ediyorum, bir de bu Hindistan'ı birleştiren bir şeyden bahsediyoruz aslında, bir yapıdan bahsediyoruz burada. Herkesi birleştiriyor. Ama bu Hindistan'ın özgürlük savaşında özellikle veya sömürge dönemlerinde bunlar herhangi bir zorlukla karşılaştılar mı? Nasıl bir direnişle parçası oldular? Şimdi Gandhi tabii aklımıza geliyor hemen otomatikman. Gandhi'nin muhteşem bir birleştirme hikayesi var yani. Özellikle İngiliz sömürgeci düşünce sistemi için İngilizlerde genel olarak bölüp, parçalayıp ondan sonra yönetme metodu var. Hindistan'da da böyle yapmışlar. Çin'de de böyle yapmışlar. İnsanları birbirlerine düşürmeye çalışmışlar. Ne yapmışlar? İnsanları bölmek için hani senin ırkın daha iyi bir ırk. Sen Hindusun, sen daha yükseksin. Sen Müslümansın, daha yükseksin şeklinde insanları provoke etmişler. Gandhi de bunu tam tersi olarak tehlikeyi fark etmiş ve bizim tek şansımız birleşmek. Müslümanlığın, her ne kadar Gandhi Müslüman olmayan bir insan olsa bile tam olarak aslında vahdet bilincine sahip olan bir insan. Biz onun aslen kalben Müslüman olduğuna inanıyoruz. Hatta annemin oraya çağrılmasında bir Gandhi'nin ölüm yıl dönümüyle ilgili bir şeyi vardı. Kendisini çağırmışlardı bir konuşma yapması için. Annem de çok enteresan bir şey söyledi ve onu linçlediler. Şöyle bir şey dedi. Gandhi benim gördüğüm en büyük cihadidir dedi. Şimdi iki tarafa da ters geliyor. Çünkü Hintliler diyor ki cihadi bir Müslümandır. O bir Müslüman olamaz. Müslümanlar da diyor ki o cihadi olamaz. Biri Müslüman değildir diyor. Biri yanlış kullanılmıştır diyor. Halbuki annemin söylemek istediği şey şu. O aslında
İngilizlere karşı, o Batı'nın sömürgeci toplumlarına karşı her şeyi birleştiren, bütün Hindistan'ı birbiriyle birleştiren ve tam olarak bir Müslüman düşünce sistemini uygulamış insanlardan bir tanesidir. Müslümanlığın içerisinde her zaman tevhid inancı vardır. Peygamber Efendimizin sünneti bu şekildedir. İnsanları birleştirmek üzeredir. Mesela Medine Vesikası bunun en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Medine Vesikası, Peygamber Efendimizin Medine'ye gelmiş olduğu an itibariyle kurmuş olduğu kurallar. Bu kurallarda Yahudilerde, Hristiyanlarda, Müslümanlarda aynı şekilde davranılmış. Kendilerine hiçbiri birbirinden daha üstün olarak görülmemiş ve bütün kurallar bunun üzerinden yapılmış. İşte aynı mantaliteyi uygulayan insanlar da bir şekilde Müslümanlığı aslında bugün canlandıran insanlar. Onun için Gandhi'de belki kalben Müslüman görmek çok benim en azından düşündüğüm bir şey. Kesinlikle katılıyorum hocam aslında. Kısaca şeyden de biraz bahsetmek ister misiniz? Yani tasavvufa hayatına almak isterse mesela bir kişinin nasıl bir yol izlemesi lazım? Mutlaka bir öğretmen şart mı? Bu öğretmen nasıl bulunur? Bulduğumuzda nasıl emin oluruz? Evet, zor. Tabii en başta şunu söyleyelim. Tasavvuf Müslümanlık için şart değildir. Her Müslüman tasavvufla ilgilenmek zorunda değildir. Böyle bir şart yok. Tasavvuf bunun içerisindeki ekollerden bir tanesi. Nasıl felsefe, kelam, fıkıh bunların hangisini izlerse onun için bir çıkış noktası vardır. Ama tasavvufu izliyorsa o zaman kuralı evet bir hocayla devam etmek durumunda. Hocanın bulunması biraz zorlaştı. Özellikle bu dünya şartları içerisinde biraz zorlaştı. Hocanın özelliklerinin şu olması gerektiğini biz anlıyoruz tasavvuftaki felsefe itibarıyla. 3 tane temel özellikten bahsediliyor. Birincisi hocanın kendine çağırmaması. Yani gerçek bir hoca kendine çağırmaz, Allah'a çağırır. Ben kötü örnekleriyle karşı karşıya kalırız. Hani elini ayağını öptüren insanlardan bahsediliyor. Bu tasavvufta kesinlikle yok. Yani bir insan hocasının elini ayağını öpmez tasavvufta. Ona saygı gösterir. O saygı göstermesinin sebebi de sadece Allah'ı ona tanıttığı için. Yani başka bir saygı yoktur. Orada Allah'ın güzelliğini görmesi, o insanda Allah'ın bir tecellisini görmesi üzerinden şey yapar ama tersi putlaştırmadır. Yani onu elini ayağını öpmek, işte onun böyle bir aşırı sevgi göstermek bunların hepsi putlaştırmadır. Bu kesinlikle gerçek bir mürşidi göstermez. Yani öyle kendini putlaştıran bir insan olamaz. İkincisi uy senden ücret istemeyene ayeti referans gösterilmek suretiyle kesinlikle bu mürşit karşısındaki müritten herhangi bir maddi beklentisi, manevi beklentisi, hiçbir beklentisi olmaması gerekiyor. O bir kimyada hani katalizör diye bir tabir var. Katalizör bir reaksiyonun içerisine girer, hızlandırır reaksiyonu çıkar. O reaksiyona bir şeyi yoktur, dahili yoktur. Mürşidin, gerçek mürşidin de böyle olması lazım. Onu belli bir yere getirir, manevi bir yüksekliğe kazandırır. Ondan sonra kendi aradan çekilir. Üçüncü özelliği de tabii ki en önemli özelliği hakikati Muhammedi ahlaka sahip olması gerekir. Şeriatın bütün kurallarına uyması gerekir. Peygamber Efendimizin sünnetini devam ettirmiş olması gerekir. Dördüncü bir özellik de bu dünyayla diğer dünyaya, ahiret dünyasının dengesini kurması. Yani o insanda o dengeyi sağlayabilmesi gerekir. Bu özellikleri bulunan insanlar bizim gerçek hoca dediğimiz, mürşit dediğimiz insanlar. İnşallah Allah genelde de tasavvufta derler ki aslında sen mürşidi bulmazsın, mürşit seni bulur ifadesini kullanırlar. Hocam sizinle oturup uzun uzun konuşmak İnşallah, isterim başka bir zamanda yaparız. ama son bırakmadan önce bir kitabınız hakkında da soru sormak istiyorum. Tabii. Kendini Bırakma diye bir kitabınız var. Orada bilinçten bahsediliyor biraz da. Yani modern bilimin bilinç dediği şey, tasavvuf dediğin, kalp dediği şeyle aynı mıdır? Bir bağ var mıdır? Yani o kitapta çok mühendis özelliğinizi kullanarak yani gerçekten modern bizim gibi insanları bile anlayabilecek dilinde güzel şeyler anlattınız. Anlatmak istediğim şey insanın aslında bir konfor alanı içerisinde olması. Biraz evvel o şeyi anlattık ya, bilincin açılması, yani daha doğrusu üçüncü göz dediğimiz veya işte ön beyin dediğimiz yerin açılması. Bunun için biraz konfor alanımızdan çıkmamız gerekiyor. Çünkü işte Peygamber Efendimizin söylediği bir söz var. Aslında bu dünya bir rüya, ölünce rüyadan uyanacağız. Bu da bize şunu anlatıyor. Diyor ki gerçekten bu dünya bir rüya alemi, bir simülasyon içerisindeyiz. O simülasyon içerisinde her an olduğumuzu fark edecek bize bir pusula gerekli. Yani demesi lazım gibi pusula. Hani bazen eşimiz bizden bir şey ister. Biz de buraya yazarız unutmamak için. Kolumuza, elimize, ayağımıza yazarız. Unutmayalım diye. Böyle bir pusula lazım bize. Sufiler bunu bu şekilde yapmışlar. Sufiler dediğimiz zaman hani sufi kelimesi nereden türedi dediğiniz zaman Arapçada yün kelimesinden türüyor. Şimdi neden özellikle mesela ahlakla ilgili bir konu değil de bir özellik, bir sufi özelliği değil de özellikle
yün kelimesini kullanmışlar. Bunu düşününce insan şunun aklına geliyor. O sıcakta bunlar yün giyiyorlar. Elbiseler giyiyorlar. Yani düşünebiliyor musun? O Orta Doğu sıcağında terleten, kokan, rahatsız eden bir elbise giyiyorlar. Niye bunu giyiyorlar diye düşündüğün zaman şunu anlıyorsun ki aslında her an o konfora kendini kaptırmayacaksın. Bir şey seni devamlı rahatsız edecek. Onun için kelime şöyledir. Kendini rahat bırakma aslında kitabın ismi. Kendini rahat bırakmayacağın ve her zaman uyku içinde olduğunu, bir rüya içerisinde olduğunu sana gösterecek bir pusulanın olduğu bir şeye ihtiyacın olduğunu düşünüyoruz. Meşhur bir Inception filmi vardı. Başlangıç diye Türkçe çevirdi. Rüya içerisinde rüya, rüya içerisinde rüya. Orada ana karakterin kullandığı rüyadan uyanmak için veya rüyada olup olmadığını anlamak için bir topaç şeyi var, metaforu var. Topaçı çevirdiği zaman topaç dönüyorsa rüyada, topaç duruyorsa belli bir süre sonra sürtünme var. O gerçek hayat. Bizim de öyle bir pusulaya ihtiyacımız var. Bizim gerçek hayatta olmadığımızı, aslında hayatımızın bir rüya alemi olduğunu anlatan bir şeye ihtiyacımız var. Onu da biz sohbet olarak görüyoruz. Gerçekten çok aydınlatıcı bir Estağfurullah. podcast oldu bizim için. Çok teşekkür hem ederim. Hindistan hakkında hem Türkiye hakkında yani Sufizm hakkında, tasavvuf hakkında inanılmaz bilgiler Eyvallah. kazanmış Allah olduk. razı olsun. Yani umarım bir bölüm daha yapmak İnşallah. isterim sizinle. Tabii, seve Yani seve. bu konularda Eyvallah. daha çok konuşmak Çok isterim. teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok teşekkür Allah ederim. razı olsun. Çok sağ olun.